Stefanik Havaalanı'ndayım. Bu havaalanına ismini veren aslında bir politikacı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Çekoslovakya'nın bağımsızlığı için Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na karşı mücadele etmiş bir kişi. Bu amaçla Avusturya Macaristan için savaşmamış. Hatta ne hazindir ki savaş karşıtı olmasına rağmen belki de bağımsızlık amacıyla Fransa adına savaşmış. Fransa ordusunda kendisine general sıfatı da verilmiş. Çekoslovakya bağımsızlığını kazandıktan sonra savaş bakanı olmuş. Aslında ne bir diplomat ne de bir asker. Asıl mesleği astronom, özgürlük mücadelesini vermiş ülkesi adına. Saat 7, Fethiye Otogar. Şimdi Dalaman'a gitmek için. İlk yurt dışı maceramız başlasın. Muğla Dalaman Havalimanı'ndan nereye gidiyoruz? Slovakya'ya gidiyoruz. Evet, uçağımız hazır. Şimdi inmek üzereyiz. Evet, Bratislava'ya geldim. Böyle hafiften bir yağmur sepiyor. Şehirleri yürümeden keşfettiğimi düşünmüyorum. Şimdi otobüse binseydim takriben 1 saat içinde gidecektim Slavin Anıtı'na. Çok hafif bir yağmur var. Çantamın yağmurluğunu geçirdim. Üzerimde zaten yağmurluk var. Yürüyerek gideceğim. 1,5 saate takriben. O yarım saatle aynı zamanda buralarda gezip göremeyeceğim yerleri de görmüş oluyorum. Emirdağ'ın bir türküsü var malum. Emirdağ'ına kara gidelim, ayvadan usandık nara gidelim. Ben de tam tersini yapmış oldum. Ekim ayı. Aslında normal ortalama sıcaklıklardan daha sıcak bir zamanda geldim. Bugün haricinde yağmur da yok. 3 günlük kısa bir gezi zaten. Ayvadan usandık nara gidelim. Biz nardan usandık, ayvaya geldik. Ayvayı yemeyiz umarım. Tabii işin esprisi. Bir mezarlık. Hemen girişinde de çiçekçiler var. Otobüs kaç dakika sonra gelecek? Hepsini böyle takip sistemiyle
vatandaşa hizmet olarak sunuyorlar. Slavin Anıtı. Gitmek istediğim yer burası. Şehri Alman işgalinden kurtaran 7000'e yakın ölen Rus askerinin anısına yapılmış. Yolu biraz uzattım ama harika yerler gördüm. Memleketim Artvin'e, doğduğum kent Sakarya'ya çok benziyor ya, yağmurun etkisi. Son 150 metresini böyle bir merdivenden çıkıyoruz. Anıt 1960 yılında şehrin Sovyet ordusu tarafından kurtarılmasının 15. yılında inşa edilmiş ve 1961 yılında da, yani bir yıl sonra da ulusal kültür anıtı olarak belirlenmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Bratislava'yı kurtarırken öldürülen 6845 adet Sovyet ordusu askeri adına yapılan bu anıt 391 metre yüksekliğinde yer alıyor. Anıtın en dikkat çeken noktası da gördüğünüz şekilde 42 metre yüksekliğindeki dikili taşın üzerinde yer alan ve Slovak heykeltıraş Alexander Trezulyak tarafından yapılan 12,5 metre yüksekliğindeki bir asker heykelidir. Askerin sağ elinde özgürlüğü sembolize eden bir bayrak bulunmaktadır. Anıt, Stalinist mimari tarzda kültür ve bilim sarayına benzer şekilde inşa edilmiştir. Tasarımcısı Jan Svetlik'tir. Slavin bölgesinde yer alıyor. Bulunduğu bölge Bratislava'nın en böyle ekabir, hali vakti yerinde olan insanların oturduğu yerler. Aynı zamanda büyükelçilikler de burada yer alıyor. İşte 12,5 metre boyundaki asker heykeli elinde özgürlük meşalesini tutuyor. Milletleşme apayrı bir şey. Milletleşirken ortak bir tarih oluşturmak, yaşanan acılarla bazen gerçekleşmek zorunda kalıyor. İşte burada da, yani çok benzetmek gibi olmasın ama Çanakkale şehitliğindeki gibi hayatını kaybeden Sovyet ve Slovak askerlerinin
Hemen Slovin anıtının yapıldığı tepenin alt kısımlarından Old Town, yani Eskişehir'e inerken böyle şehrin en mutena semti diyebileceğimiz evler, büyükelçilikler hep buralarda bulunmakta. İşte bu şekilde geçmişi yad etmek adına bir anıt inşa etmişler. İşgalden 15 yıl sonra inşa edilmiş bu anıt. Burası Salakoviç Palas, yani Cumhurbaşkanlığı Sarayı. 1760 yılında o zamanki Macaristan Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'nın başkanı olan Hırvat Macar bir soylu olan Antun Grasalkoviç için inşa edilmiştir. Bu Cumhurbaşkanlığı Sarayı yılda bir kez kapılarını halka açıyor. Özellikle saat öğlen 12'de nöbet değişimi esnasındaki törene denk gelirseniz izlemeniz tavsiye ediliyor. Aynı zamanda parlamento binası olarak kullanılıyor. Kültürel etkinlikler de düzenleniyor. Resim mimari ve aristokratik dizaynı görmek için mutlaka görülmesi gereken Bratislava'ya gelindiğinde yerlerden biri. Hoďme tam několik mur ještě. Takže je třeba si uvědomit, že i že nabádání k že to, co sa deje na Slovensku, presahuje všetky zákony, normy a morálku, že vláda Slovenskej republiky našla pred středou vlády. Böyle hemen sarayın önündeki meydan altında böyle bir çarşı da var. Evet, şimdi Old Town dediğimiz eski kent meydanına, merkezine doğru ilerliyorum.
Ertesi gün çıkacağım Bratislava Kalesi. ...14. yüzyılın ortalarında inşa edilen orijinal gotik kulenin çatısı 1753 ve 1758 yılları arasında mevcut barok stilini vermek için değiştirildi. 51 metre yüksekliğindeki kule 7 katlıdır ve kulenin üst terasından eski kentin muhteşem manzarasını izlemek mümkündür. Kulenin tepesinde şu anda restorasyon çalışmaları yapılıyor. Bir ejderhayı öldüren baş melek Michael'ın bir heykeli bulunmakta. Burada da dünyanın 29 kentinin kilometre olarak mesafesi yazılmakta. Tabii ki biz de Türkiye'de İstanbul'u bulalım. Burasını dünyanın merkezi olarak kabul etmişler. Nasrettin Hoca duymasın. Evet, Paris, Madrid, Roma. Evet, İstanbul. 234 kilometre. Berlin ve Madrid 155 kilometre. Herkes geldiği ülkenin kentini arıyor. İşte böyle. Gotik bir eser. Bratislava'nın ayakta kalan tek kapısı. Bratislava'ya girişte eskiden biliyorsunuz kale kapıları olurdu. Evet, kentin en önemli meydanı Lavne Namestia. Kentin tam merkezi eski Bratislava'nın da meşhur Cumil çalışan adam heykeli. Şöyle kafasını okşayıp dilek tutunca o sırrı kimseye söylemeyince gerçekleştiğini söylüyorlar. Çok çeşitli rivayetler de var kendisi hakkında. Kimisi dinlenmek için çıktı diyor. Kimisi de gelip geçeni seyretmek için. İşte meşhur Cumil bu. Çalışan adam heykeli.
Burası da opera binası. Slovakya Ulusal Opera binası olduğunu biliyorum. Mavi Kilise olarak da bilinen Aziz Elizabeth Kilisesi Bratislava'da bulunan bir Katolik kilisesidir. 1907-1908 yıllarında inşa edilen kilise Bratislava Kalesi'nde büyüyen Macaristan ve Hırvatistan kralı 2. Andrew'in 1207-1231 yıllarında yaşayan ve 1235'te kutsal sayılan kızı Elizabeth için yapılmıştır. Kilise Macar mimar Öden Lençmer'in eseridir. Basit bir plana göre kilisenin aslen hiçbir zaman inşa edilmemiş bir kubbe içermesi gerekir. Cephe önce pastel renklerle boyanmıştır. Binanın karakteristik mavi rengi ancak daha sonra kullanılmaya başlanmıştır. Znášať ide druhého, keď pochybí. Ako je to veľmi ťažko, ale svätý apoštol Pavol hovorí, znášajte sa. Na duši všetko však majte lásku, ktorá je v činu. Bratislava'nın en büyük alışveriş merkezlerinden. Girişte bizdeki gibi güvenlik kontrol yok. Tabii adamın komşu devletleri bizim komşularımız gibi olmayınca spor direkt çok uygun malzemeler var, outlet ürünleri. Bakacağım. Môžem, prosím? Evet, Bratislava Kalesi gece ışıklandırılıyor. Sahil bandı adeta Tuna kenarında ve yine Tuna Nehri üzerinde ışıklandırılan bir köprü. Apollon Köprüsü'nün üzerinde de UFO'yu andırdığı için UFO gözlemevi denen böyle bir seyir terası var. Burada da restoranlar var. Eğer restorandan rezervasyon yaptırırsanız giriş ücretsiz, ama rezervasyon yaptırmazsanız
Ya 8 ya da 12 euro diye hatırlıyorum. Ve yine Tuna Nehri üzerinde böyle gezi tekneleri var. Evon'a kadar giden. Bunun dışında Viyana'ya kadar giden feribot seferleri de var. Yolcu taşımacılığı. Aynı zamanda otel ve restoran olarak da kullanılıyor. Hemen yine karşıda Tuna Nehri kenarında işte kulüpler, restoranlar, eğlence yerleri. Otomatik tuvaletler de var. Belki ileride bizler de görürüz ülkemizde. Avrupa'nın en yeni başkentlerinden, eski adı Pressburg, Bratislava. Nüfusu 500.000 kadar. Çok sakin bir kent. Patio Hostel'e geldik. Ahoy. Booking reservation. Eyüp Güreş. Okay. For the key, there is deposit 10 euros for key. Ha key anahtar. Ha. Deposit 10 euros. Okay. 10 euro. Okay, so Wi-Fi, Okay. then welcome drink for the bar. So midnight bar is downstairs. Okay. And you are level 1 is D1 room number, and 5 is locker, like a box inside. Okay. So this One is to bu room, room. level Hı 1, hı. Room. D1, and then 5 is box. Tamam. Okay. And that Tamam.